Rusya-Ukrayna savaşı bir kez daha dünyanın ve insanlığın pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi. Dün Afrika'da, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da var olan savaş artık Avrupa'nın kapısını çalıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürdüğü sürece Avrupa'da da tehlike sürüyor demektir. Peki olası bir savaş meydana geldiğinde nasıl hayatta kalacaksınız biliyor musunuz? Bilmiyorsanız ben sizin için bunu araştırdım. Karadenizli biri olarak hayatta kalmanın inceliklerini tek tek satır satır sizin için not aldım. Şimdi bunları size açıklayacağım. Öncelikle Ukrayna-Rusya savaşının ortasında kaldığımızı düşünelim. Evde, işte, okulda, alışverişte ya da yolda bu savaşa yakalandığımızı düşünelim. Bir hazırlığınız var mı? Yoksa vay halinize. Bence bunun için önce bir aile fertleriyle oturup konuşmanız lazım. Birinci maddemiz bu. Aile fertlerinizle oturup olası bir savaş, deprem, yangın, afet durumunda nasıl iletişim kuracağınızı, nerede buluşacağınızı önceden kararlaştırın. Bir savaş anında önce GSM operatörleri ve iletişim kanalları kapanacaktır. Bu yüzden aile fertlerinizle oturup iletişim kurmak, nerede nasıl buluşacağınızı kararlaştırmak çok önemli. Aile fertlerinizle nerede buluşacağınızı kararlaştırdıktan sonra ikinci yapmanız gereken şey ise afet çantası hazırlamak. Peki nedir bu afet çantası? Afet çantası yangın, deprem ya da savaş anında sizi bir hafta en az hayatta tutabilecek olan bir çantadır. Bunun içinde barınmanız için çadır malzemeleri, beslenmeniz için kuru gıdalar, yaralanma ya da benzeri şeyler için ilk yardım çantası bulunan bir çantadır. Üçüncü olarak ise paraya ihtiyacınız olacağı için nakit para ya da altın gibi bir madeni cüzdanınızda ya da kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde mutlaka saklayın. Afet durumunda bu sizin hayatınızı kurtaracaktır. Dördüncü olarak eğer cep telefonları aktif hale gelirse, iletişim kanalları açılırsa yardım çağırabileceğiniz ya da sevdiklerinizle iletişim kurabilmeniz için telefonlarınızı ya da elektronik aletlerinizi şarj edebileceğiniz powerbank ya da bir jeneratör bulundurmanız. Bu sizin için çok önemli olacaktır. Felaket anında marketler ve ATM'ler yağmalanacağı için bu tür yerlerden uzak durun. Çünkü bu tür yerlerde kaos çıkabileceği için insanlar birbirlerine saldıracaktır. Bıçaklar ve silahlar çekilecektir. Bu sizin yaralanma riskinizi arttıracaktır. Size söylediğim gibi afet çantanızı önceden hazırlarsanız, içindeki gıda maddelerini de her yıl düzenli olarak yenilerseniz bu sorunla karşılaşmazsınız. Ve insanların kaos içinde birbirleriyle mücadele ettiği market ve ATM gibi yerlere gitmek zorunda kalmazsınız. Afet anında güvenli bölgeleri belirleyin ya da gidebileceğiniz güvenli yerleri önceden tespit edin. Fakat buralara giderken fosil yakıtlı araçlar yerine hibrit ya da elektrikli arabaları tercih edin. Eğer arabanız eski bir arabaysa ve fosil yakıt kullanıyorsa bu tür olasılığı düşünerek sizi uzun menziller taşıyabilecek elektrikli ve hibrit arabalara yönelmenizi tavsiye ederim. Savaşın kapımızı ne zaman çalacağı belli değil. Şu an Avrupa'nın kapılarını çalıyor. Ve savaş çanlarının çaldığı bir yerde Avrupa diken üstünde. Siz de olası felaketlere karşı mutlaka hazırlık yapın. Afet çantanızı hazır bulundurun. Umarım dünya hiçbir zaman yeni bir savaşta karşı karşıya kalmaz. Ama savaşın da ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bu yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Umarım dünya sevgi ve barış içinde kalır. Hoşça kalın.